Herkese merhaba arkadaşlar, ben PT Kawaii, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar Syndron F-Trigger ikilisinin arkasında kullandığım pet ile ilgili olacak. Ben arkadaşlar zehirli kertenkeleyi kullanıyorum. Zaten Syndron ve F-Trigger'ın arkasında iki tane şu anda pet kullanabiliriz. Bir tanesi zehirli kertenkele, ötekisi de kum kertenkelesi. Tabii ki de bu sizin tercihinize göre değişebilir arkadaşlar. Eğer ki hani 2-3 kıta T5 çıkıyorsanız bu arada yan yana olduğundan dolayı kum kertenkelesi daha iyi olabilir sizin için. Çünkü neden? Şimdi 2-3 kıta çıktığınız için kum kertenkelesi etrafındaki 4 lejyonu iyileştiriyor. Ama bu biraz daha şey kalıyor, hani support kalıyor, hani böyle nasıl söyleyeyim size, biraz daha hayatta kalmasını sağlıyor. Ama zehirli kertenkele arkadaşlar öyle değil. Zehirli kertenkele aşırı derecede zehir vuruyor. Yani bunu sadece piyadede kullanayım kafasına girmeyin. Piyadede de kullansanız işe yarıyor. Büyücüde de kullansanız işe yarıyor. Bundan dolayı arkadaşlar zehirli kertenkeleyi ben tercih ettim. Şöyle becerilerini söylemek istiyorum. Zaten ilk becerisi enfeksiyon. Yetenek becerisi bu. Kendi petin yetenek becerisi. Yani bu peti yakaladığınızda enfeksiyon becerisini bulamadıysanız yani boşu boşuna tutmayın arkadaşlar. Satın gitsin. Mesela ben bir yıldız tuttum. Diyor ki Legion'un normal bir saldırı yapıldığında, yani Legion'una, yani bize normal bir saldırı yapıldığında saldırgana %12 ihtimalle zehir etkisi uygular ve 3 saniye boyunca her saniye hasar verir. Bu etki 1 saniyede bir kullanılabilir diyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Okçu ile çıktık alana. Şimdi aynı anda bize 3 veya 4 kişi kilitlendiğinde bunun nasıl söyleyeyim, tetikleme ihtimali daha yüksek olacak. Yani illaki birinden birine tutacak o arkadaşlar. Şöyle hasar türü faktörü savaş hayvanı beceri hasarı fiziksel diyor burada. Bakın parantez içinde fiziksel diyor. Hasar faktörü 13 diyor. Rakamlara takılmayın arkadaşlar. Şöyle düşük olabilir evet, ama seviyesini kastığınızda, nitelik becerilerini yani yükselttiğinizde, seviye kasarak zaten bunlar yükseliyor ve canlandırı yaptığınızda güzel böyle S becerileri nitelik yakaladığınızda gerçekten güzel bir hasar çıkarabiliyor. Ve tabii ki de bunun arkasına koyduğumuz beceriler de önemli arkadaşlar. Şimdi geldik o becerilere. Ben ikinci beceri olarak, yani bunu zaten rastgele attı ama şu anda dün müydü, sabah tam hatırlamıyorum. Nereden baksanız 9K'ya yakın para harcadım ben buna. Yani 9K TL değil, hani oyun beceri parasından bahsediyorum. Seken saldırı arkadaşlar vardı. Seken saldırı zaten bildiğim kadarıyla yetenek şeyden çıkıyordu. Mağazadan satın alınıyor. Aynen, mağazadan değer mağazasından satın alınıyor. Normal pet mağazasından satın alınmıyor bu. Bunun özelliği de arkadaşlar fiziksel normal saldırı hasarı verirken %50 ihtimalle fazladan hasar verir diyor. Yani biz normal saldırı hasarı vurduğumuzda yarı yarıya ihtimalle ekstra daha hasar vuracak. Hasar faktörü 6. Tekrar altını çiziyorum arkadaşlar. Rakamları şey yapmayın, baz almayın. Çünkü mesela bu 6 diyor, bir bakarsın 60 vurabilir yani. Bu tamamen yani eşleştiği nitelikle alakalı bir şey. Mesela çevikliğe göre artabilir mesela. Şu anda 128 alıyorum ben. Ama diğer güncellemede bunun tam olarak detaylı bir şekilde açıklamasını da göreceğiz zaten. Dediğim gibi ikinci beceri olarak seken saldırı tercih ettim. Üçüncü becerisi olarak arkadaşlar karşı saldırı, bu şeyde normal pet mağazasında satılıyor. Bir yıldız tercih ettim. Yani buna güzel para gitti bu beceriye koyarken. Legion'un normal saldırı ile vurulduğunda %50 ihtimalle saldırgana hasar verir diyor arkadaşlar. Bu normal saldırı vurduğunda, ötekisi de vurulduğunda, yani birbirini tetikliyor gibi bir şey aslında. Karşı saldırı hasarı, bu da fiziksel ve hasar faktörü 7 arkadaşlar. Tekrar dediğim gibi rakamlara takılmayın. Ondan sonra dördüncü beceri olarak arkadaşlar şiddetli saldırı. Hemen hemen ben bütün büyücü petlerimde hariç bu şiddetli saldırıyı kullanıyorum. Bu pette ama ne kadar yararlı olur bilmiyorum. Bunun ihtimallerini göreceğiz tabii ki de.
Burada mesela şiddetli saldırının olayı nedir arkadaşlar? Vekilin bir öfke becerisi kullandıktan sonra hedefe %40 ihtimalle hasar verir. Ben bunu niye tercih ettim? Şimdi Syndron zaten öfke becerisi kullanmıyor. Bu becerinin tetiklenmesi için vekilin öfke becerisi kullanması gerekiyor. Şimdi F-Trigger'da öfke becerisi kullandığı için, yani beceri hasarı vurduğu için bunu kullanmayı tercih ettim. Bu da hasar türü savaş hayvanı beceri hasarı fiziksel hasar faktörü 58 arkadaşlar. Yani bu %50 %40 ihtimalle diyor. Bunu tutturduğumda zaten güzel hasar veriyor bu arada şiddetli saldırı. Ondan sonra bunun %40 ihtimalini arttırmak için arkadaşlar süper şiddetli saldırı tercih ettim. Bu da şansa göre. Mesela normal şiddetli saldırı şeye göreydi. Zekaya göre. Pardon, zeka değil, güce göre. Şiddetli saldırıda, süper şiddetli saldırıda şansa göre. Yani şansınız yüksekse %4.3'ün ihtimali daha çok artacak. Ondan sonra arkadaşlar güçlü enfeksiyon var. Bakın bu önemli. Nasıl önemli? Yani param yetmedi. Aslında bir yıldız alabilirdim. Ama deneye deneye para kalmadığı için bunu alamadım. Mecbur bir yıldız, 0 yıldız koydum. Ama olur da böyle ekstra böyle bir beceri çıkıp satarsam, parayı biriktirebilirsem bunun 2 yıldızını tercih ediyorum ben. Çünkü gerçekten çok güzel fark edebilir. Şöyle baktığımızda burada zaten şiddetli saldırı denemiştim sabah. Attı. Bu tarafa attı işte. Eğer ki para çıkarsa bunu değiştireceğim. Öyle bir şey var. Şimdi 5. beceri olarak arkadaşlar iyileştim. Ya bununla alakası yok bunun. Şu anda boş slotum olduğu için oraya koymuştum. Daha sonra arkadaşlar buna işte hangi becerileri koymalıyız daha sonra. Bakın şimdi biz burada seçen saldırı koyduk. Bu seçen saldırıyı güçlendirecek bir tane daha beceri var. O da değer mağazasında. Onu da şuradan gösterebilirim size arkadaşlar. Buradan gözüküyor muydu? Gözükmüyordu. Petin üstünden göstereceğim. Mecbur buradan göstereceğim. Burada tiki kaldırdık abi. Nerede o becerimiz? Seken saldırı zaten. Heh. Vahşi seken saldırı arkadaşlar. Bunun da olayı her seken saldırı, yani seken saldırı kullandığında her 3 seferde bir hedefe fazladan hasar verir diyor. Yani seken saldırı tetiklendiğinde bu da tetikleniyor. Her 3 seferde bir hedefe fazladan hasar veriyor. Yani hasar faktörü de 18, çevikliğe göre belirleniyor bu. Yani şu an oraya koyabileceğim bir tane beceri var. Bu. Daha sonra büyük ihtimal bir tane daha beceri koymak istiyorum. O da hangisiydi? Onu da bir göstereyim bulabilirsem. Süper yıldız da var mı? Öfkeli kükreyiş değildi ya. Bir tane daha vardı. Legion bu da değildi galiba. Heh, bu. Diş ve pençe arkadaşlar. Diyor ki verilen fiziksel savaş hayvan beceri hasarını %3.7 arttırır. Zaten arkadaşlar biz şuradan göstereyim size. Burada arkadaşlar bütün becerileri biz zaten fiziksel veriyoruz. Yani fiziksel verdiği için buradaki hasarların hepsi otomatikman artacak. Hatta ve hatta sizlerle beraber bunu deneyemem. Çünkü ya bunu üstüne atacağım. Onu mecbur deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçen saldırıyı kabul etmeyeceğim. Terk et diyeceğim. Para var mı? Yani. Diş ve pençe arkadaşlar. Yani burada demek istiyor ki şuradaki bütün becerilerim aslında bunun attığımda yükseltecek. Şöyle bir deneyelim bakalım şansımıza. Terk et. Kaç para kaldı? 120. Hayır. Hayır. Büyük ihtimal gelmeyecek. Gelmedi. Bakayım bir satacak itemim varsa satayım. Koymak istiyorum aslında o beceriyi de. Bakan klan sat. Buradan bir tane de bunu hiç satmak istemiyorum aslında. Bu zaten gerçi şeyde satılıyordu ya.
Değer mağazasında satılıyor muydu bu? Hemen bir check ediyoruz. Fiziksel miydi? Hayır, hepsinden iyiydi. Olması lazım. Varmış, tamam. Hava şerveni bir de ama satmıyor ya. Para lazım. 1300 etti. Yankı bir yıldız. Satmayacağım onu. Bekletiyorum, bir tane daha büyücü yakalayınca ona basacağım. Şimdi. Hmm, 120. Hayır. Hayır. Ya şu 4 yani 5. sıraya atsan benim işimi görecek, biliyor musun? 5. sıraya attığın anda benim işim çözülüyor arkadaşım. Teşekkürler lütfen. Eyvallah kardeşim. Şimdi. Direkt arkadaşlar bütün becerilerim yani şu şekilde hepsini tetikliyor. Birbirini tetikliyor. Yani hasar bakımından gerçekten güzel bir pet olduğunu düşünüyorum. Şöyle hatta bir tane iblisten bir deneyelim. Ben de bilmiyorum ne kadar vuracak, nasıl vuracak, etkileri ne olacak. Böyle takılı zaten. Şöyle bir bakalım. Buradan bir sesi kısayım. Ay. Zehir vurmaya başladı bak. 135 vuruyor. 120, 120, 120. 603 ne vurdu? Orada 603 bir şey vurdu aslında ama büyük ihtimal şey saldırısıydı o. 590 vurdu bir daha. Ya %12 ihtimal olmasına rağmen arkadaşlar tabii ki de bu nitelik de artıyor ama yani gördüğünüz gibi bence iyi vuruyor ya şahsen. Ki bir de yani pet'in seviyesi gerçekten daha düşük yani. 37 levelde daha. Ve güzel itemlerle dizdiğimi düşünmüyorum. Birazcık düşük becerilerle dizdim ama mecbur yani. Elde avuçta bir şey kalmadığı için. Çünkü bir sezon gerçekten kaç tane 3-4 tane pet yaptım. Kalmadı yani. Şöyle açtık abi. Savaş kaydına gel. Burada arkadaşlar pet beceri vurmadığı için burada direkt savaş kaydından buradan bakmanız gerekiyor. Mesela direkt abi seken saldırı tetiklenmiş. Hani hasar faktörü 6 diyor ya. 57 vurmuş abi. Normalde bak hasar faktörü 6 diyor, 57 vurmuş. Daha 30 kaç? 37 level mi ne pet? Tekrar bir daha seken saldırı tetiklenmiş. Bir daha 57 vurmuş. Ondan sonra başka bizim burada petin tetiklendiği bir şey var mı? Yok. Burada tekrar seken saldırı. Ayrıyetten başka... Burada vurmamış daha. Tekrar seken saldırı. Normal hasar vururken arkadaşlar bu zaten. Burada karşı saldırı tetiklenmiş. Normal saldırıyla vurulduğunda 78 vurmuş. Yani 78 birlik kaybettirmiş daha doğrusu. Öyle bir sonun içinde var mı? Karşı saldırı bir daha tetiklenmiş. Ya bunun aslında petlerin raporu ayrı bir yerde çıksa aslında daha kolay olur bizim için ama burada tek tek mecbur incelememiz gerekiyor. Seken saldırı bir daha tetiklenmiş arkadaşlar. Yani dediğim gibi daha petin seviyesi düşükken bile bu şekilde tetikleniyorsa güzel yani. Hasar faktörleri arkadaşlar düşük olabilir petin seviyesinden kaynaklı ama seviye yükseldikçe veya becerileri daha yüksek beceri koyduğunuzda, yıldızlarını daha yüksek koyduğunuzda daha fazla vurabilirsiniz tabii ki de. Karşı saldırı tetiklenmiş yine. Ondan sonracığıma burada bir daha karşı saldırı tetiklenmiş. Abi benim için önemli şu an seken saldırı bir daha tetiklenmiş. Benim için şu anda
Şiddetli saldırı ya. O vurmuşum, 81 vurmuş, güzel. Teken saldırı bir daha. 3'te enfeksiyon, tamam. Parti saldırı bir daha tetiklenmiş. Geçen saldırı var. Enfeksiyon 135 diyor. Ya şöyle topladığında arkadaşlar güzel bir hasar vurmuş aslında ya. Burada hani çıksa ki Pet'in vurduğu hasar kaydı bu diye bir raporda çıksa, o zaman gerçekten etkili mi değil mi çok iyi anlarız, ama şöyle gördüğünüzde her raporda zaten becerilerin vurduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Enfeksiyon bir daha tetiklenmiş. Bundan sonra seken saldırı. Abi bu seken saldırı ne tutmuşsun sen böyle ya? Ya şunun bir de şeyi var arkadaşlar, işte bunun hasarını arttıran bir tane daha beceri var. Onu da almak istiyorum da o zamanında sattık işte. Maalesef. Slot olmadığı için, yer lazım olduğu için sattık. Karşı saldırı bir daha tetiklenmiş. Abi bu şey tetiklenmemiş mi? Benim için önemli olan o şu an. Üçlü enfeksiyonu da tetiklemiş bak. Hı. Her raporda bak seken saldırıyı gördüm ya. Her raporda yani. Bir tek şeyi görmedim şu anda. O beceri hiç tetiklenmedi galiba. Şiddetli saldırı. Yani bu tetiklenmemiş arkadaşlar. Ama bir kere de vurunca tam vurmuş yani. 603 vurmuş. Yani bundan bir tane bence kesinlikle lazım ya arkadaşlar. %40 yani. Tutunca da tutuyor yani. Üst üste 2 kere tutsa aynı savaşta aynı adama karşı güzel bir hasar vurabilir. Hasar faktörü de 58 zaten. Şimdi ne dedik abi? Bir tane daha oraya beceri koyacağız. O beceriyi de sizlere de göstereyim. Şöyle, hangi beceriydi o? Gel bakayım. Vahşi seken saldırı. Yani bu direkt seken saldırı kullanıldığında arkadaşlar diyor ki seken saldırı kullanıldığında her 3 seferde bir hedefe fazladan hasar verir diyor. Bu etki saniyede bir kez tetiklenebilir diyor. Yani zaten biz şimdi seken saldırımız zaten her saniyede bir tetiklenmiş, yani her vuruşta tetiklenmiş nereden baksanız. Bu yüzden bundan lazım. Vardı, bir yıldızlısı vardı, bunu sattık ya. Bizimkiler de şimdi bana çok laf yapacak. Madem takacaktın niye sattırdın diyecekler ama yani ben de sonradan bakıyorum arkadaşlar. Peki bu iteme sezon sonunda item koyabilir miyiz? Sezon sonundaki itemlerden koyabilir miyiz? Şöyle bir bakalım abi. Alamet taşına. Karşı saldırılı bir şey varsa olabilir aslında. Ama yok diye biliyorum. Şöyle açtık abi. Burada bizim ilgimizi çeken bu var. Sabit seken saldırı, ama bu da bu bizim işimizi görmez. Neymiş abi? Enfeksiyon. Süper enfeksiyon. Enfeksiyon tetikleme şansını %2 arttırır diyor. Şansa göre %2 aslında iyi. Zaten buradan da alacaktık. %2 dediğine bakmayın, o artacaktır zaten arkadaşlar. Güçlü enfeksiyon burada var. 2.9. Ötekisini de aldığımızda güzel olabilir aslında. Ama buradan ne çıkaracağız işte. O var. Ya şunun var ya, bunu arkadaşlar kesinlikle 2 yıldız koymak gerekiyor ya. Diş ve pençeyi. Bunu bence 2 yıldız koymak gerekiyor. Çünkü direkt beceri hasarını, fiziksel savaş hayvanı beceri hasarını arttırıyor yani. Öyle bir şey var bunda. Çünkü bunların hepsi fiziksel vuruyor. Burada peki yazıyor mu? Becerileri arttıran 2 yazıyor. Bunda da yazması lazım ya. Beceriyle arttırılan 2 diye. Bunda yazıyor mu benim? Bütünde. Diş ve pençe takılı değil.
Gerekliğe göre. Bunda da yazmıyor zaten. Böyle alanda adam varsa alanda bir deneyeyim mi ya? Adamlara karşı. Kaç dakika olmuş abi video? 20 dakika. Aslında dur ya, hazır adamlar varken. Ben şurada bir hemen videoyu durduruyorum arkadaşlar. Şu alana geçtiğim anda videoyu tekrar başlatıyorum. Şöyle arkadaşlar, getirdim zaten kolları. Buradan şöyle hemen deneyelim bakalım. Hele bir vurun bana ya. Ya kardeşim, bir şey deniyoruz. Gitme ya. Allah'ım ya. Gitme ya. Gel ya. Anasını satayım. Direkt T5'ler geldi. Neyse, T5'e bak, 104 vuruyor baba. Tertemiz. İlla bir şey deneyeceğiz. Anasını satayım. Direkt T5'ler geldi. Şansımıza bak ya. 30k hastane yerlerdik. Neyse. Buradan bakalım. Savaş kaydını aç bakalım. Burada direkt zaten enfeksiyon tetiklenmiş. Ayrıyetten güçlü de tetiklenmiş. Karşı saldırı tetiklenmiş abi. ...55 vurmuş. İblisle aynı şeyi vurmuş lan adama da. Güzel. Enfeksiyon bir daha tetiklenmiş. Karşı saldırı. Bu sefer seken saldırı tetiklenmemiş. Onlar karşı saldırı tetiklenmiş zaten. Bu sefer de komple karşı saldırı tetiklenmiş. Bak, normal seken saldırı tetiklenmemiş. Nereden baksan. Tek tek var ya, raporları incelemek de ölüm. Karşı saldırı yine. Tekrar. Bundan sonra zaten ölmüşüz. Öteki raporda var mı? Karşı saldırı, seken saldırı tetiklenmiş aynı. Vurduğumuz adam da tetiklenmiş ya, aynen. Max'e vurmuştuk zaten. Max'e tetiklenmiş. 54 vuruyor abi. Güzel vuruyor ya. Daha 37 level bu. Bence 10 numara ya. 37 level olmasına rağmen güzel bence. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi zehirli kertenkele petin becerileri de bu şekildeydi. Yani hepsi birbirini tetikliyor arkadaşlar. Tabii ki de kullanmak sizin tercihiniz. Yani becerileri değiştirebilirsiniz. Veya sizin aklınıza yatan daha güzel böyle beceriler varsa, fikirleri varsa yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptıysam da ben de düzeltmiş olurum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.